sizlere Quick Panel'i tanıtacağım. Öncelikle Quick Panel, sosyal medya hizmetlerinizi yönetmenizi sağlayan bir yazılımdır. Burada başlı özellikleri görebilirsiniz. Bayilik sistemi, çoklu dil desteği, gelişmiş bağım sistemi, açıklama çekme özelliği ve benzeri. Mesela yapay zeka özelliği, aktif oturumları yönetme, sosyal medyaya giriş. Şuradan fiyatlandırmayı yönetilebilirsiniz aylık ve yıllık olarak. Şu plan benim paneller içindir. Yani sizin için bunu kullanmalısınız 9 euro olanı. Bu da bayileriniz için. Bayilerinize satış yapacağınızda bunu satış yapacaksınız. Siz de hemen dashboard'a giriş yapıyorsunuz. Şuradan demoya görüntüleyebilirsiniz. Skytool dashboard'a giriş yapın. Sonrasında Advanced sekmesinden kupon kodlarına gelin ve şu kupon kodunu kullanın. 9 euro hesabınıza deneme bakiyesi ekleyecek ilk ay kullanmanız için. Şuradan Create New panel'e basıyoruz. Sonrasında Recurs'tan şunu ekliyoruz. Nerede? Şu. Bu kaydı oluşturmanız gerekiyor. Tabii siz şurada oluşturacaksınız bu kaydı. Buraya basıyorsunuz. Add Record'a. Type silname olacak. Buradan et işaretini koyuyorsunuz. Buraya ise connect nokta quick panel nokta net yazıyorsunuz. Sonrasında save diyorsunuz. SRTL kısmına gidiyorsunuz. Şuradan flexible olması gerekiyor bunun. Eğer değilse configure butonuna basıyorsunuz. Bunu flexible yapıyorsunuz. Burada başka bir yeriniz kalmıyor. Ama nasıl detaylı yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız şu dokümanı okuyabilirsiniz. Burada videolardan mevcuttur bunun için. Adım adım anlatılıyor zaten. Hemen kapatıyoruz burayı. Ve buraya bağladığımızı giriyoruz. Video.speed sm.com'du bizim anladığımız. Buraya hemen maili giriyoruz. Buradan şifre seçiyoruz. Parabemimiz Türk lirası olsun. Sözleşmeyi onaylıyoruz. Ve oluşturuyoruz. Şu anda sitemiz oluşturulmuş olması gerekiyor. Hemen oluşturuldu bende. Buradan bakıyoruz bir. Sitemiz oluşturulmuş mu? Oluşturulmuş. Tamam. Mail adresinize şifre ve benzer bilgiler gidecektir. Onu şimdilik boş veriyoruz. Buradan hemen yönetmen fonuna geliyoruz. Buradan genel bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Sitenizde vesaire. Buradan görebilirsiniz. Ne kadar süresi kaldığını, lisans hakkında bilgileri, lisansınızı buradan uzatabilirsiniz hızlıca. Otomatik ödeme yaşayabilirsiniz veya şuradan Manage panel'e basacak olursanız buradan başkasına transfer edebilirsiniz sitenize. Başka birinin hesabına. Buradan domaini değiştirebilirsiniz. Buradan filigranı kaldırabilirsiniz. Bize hemen admin paneline giriş yapalım. Şuraya basıp da. Şunlar admin paneline hızlı erişmeniz için, bunlar da sitenizi buradan yönetmenizi sağlayan şeyler. Buradan kullanıcı sayınızı görebilirsiniz ve diğer şeyleri görüntüleyebilirsiniz hızlıca. Şurada hemen sayfaya dönelim. Admin panelinden. Şimdi burada filigran, burada firmanızın adını veya artık hangi isimle hizmet veriyorsanız bunu değiştirebilirsiniz. Hemen mesela biz değiştirelim. Filigran kaldıralım. Başka bir şey yazalım. Speed olsun bizde yazdık olan şey. Rengi de kırmızı olsun. Burada zaten seçili olan şey bu. Sonrasında bir süre bekliyoruz ve onaylıyoruz. Güncellenmesini sağlıyoruz. Şöyle bir geri gelelim. Yenileyelim buraya. Burayı da yenileyelim. Burada göründüğü üzere speed panel oldu, speed chat oldu burası vesaire. Hemen o filigranı kaldıralım. Çünkü ihtiyacımız yok böyle bir şeye. Filigranı kapatıyoruz. Hemen gidiyor. Bu arada buradaki filigran bayilerinizde de gözükecek. Yani sadece sizde değil. Bu şekilde yaptık, kaldırdık. Buradan aylık ödemeniz gereken tutarı görebilirsiniz. Ne kadar harcadığınızı, bayi sayınızı, toplam kullanıcı sayınızı, bakiyenizi ve aktif panel sayınızı buradan görüntüleyebilirsiniz. Buradan faturalara,
Şuradan bakiye eklemeye, şuradan destek sistemine, buradan lisans kontrolü yapabilirsiniz. Buradan yeni güncellemelere bakabilirsiniz. Burada WhatsApp'tan anlaşmanız için numara mevcut. Burada Discord sunucumuzun linki mevcut. Buradan yapabileceğiniz başka bir ayar bulunmuyor sizin siteniz için. O yüzden admin paneline geçiyoruz. Buradaki uyarı site ilk kurulur kurulmaz yazıyor. DNS belki etki etmemiştir diye. Vesaire. Onun bilgilendirmesi mevcut kısaca. Burada dediğim gibi filigran değiştirebilirsiniz. Az önce gösterdiğim şekilde. Şuradan sitenize ulaşabilirsiniz kullanıcı paneline. Buradan dark moda geçebilirsiniz. Veya light moda yani aydınlık moda geçebilirsiniz. Buradan görünüm değiştirebilirsiniz. Navbarı sabitleyebilirsiniz. Şu şekilde gözükür. Üstü sabit kalır. Şuradan kutu halindeki görünümü geçebilirsiniz. Burada hem navbar vardır hem de sidebar vardır. Yani sidebar'ımız mevcut. Şuradan tam ekran haline kullanabilirsiniz. Bunda ise sadece sidebar mevcut. Üstteki yer yok yani navbar. Hemen şöyle gidiyoruz. Bu satış sistemimizdeki gibi bir görünüm. Sırası için. Her kullanıcı kendine özel bunu ayarlayabilir. Ya mesela biz default'ta kalalım. Yeni göstermeye gerek yok. Buradan işte sunucu durumuna gidebilir. Şu şekilde. Atabilir. Daha da ama yönlendirilmiş falan. Bakalım. Uptime onunla bakalım. İki tane sunucu durumu sistemimiz var. Biri uptime, diğeri ise status. Diğerini yönlendirmemişiz daha. Çünkü önceden speed ve SM'deydi bağladığımız. Şu anda quick panel'e geçtik bugün. Onu yönlendirmeyi unutmuşuz. Buradan sonuç durumunu görüntüleyebilirsiniz. Kısaca hemen buraya geri dönelim. Burada menülerimiz mevcut. Hızlı erişmeniz için. Buradan toplam ciroyu görüntüleyebilirsiniz. Aylık, haftalık, son 3 aylık tüm zamanlar. Kar oranını da aynı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Hatalı siparişleri de buradan görüntüleyebilirsiniz. Buradaki sohbet global sohbettir. Yani tüm site sahipleri burada yazdığınız şeyi görebilir. Onlar da mesaj gönderebilir size. Siz de yazabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Buradan isterseniz bayilerinizle bir sohbet oluşturabilirsiniz veya site yetkilileriyle bir sohbet oluşturup konuşabilirsiniz. Veya duyurularınızı yapabilirsiniz. Buradan görev atayabilirsiniz. Mesela 100 adet satış yapın diyelim. Nerede kullanıcılara görevi. Buradan yetkilerinizi seçmeniz gerekiyor. Durumu devam ediyor olarak işaretleyelim. Yüksek diyelim. Ve 3 gün içinde de tamamlamalarını isteyelim. Ekleyelim. Bu şekilde gözükecek. Görevli kişilerde gözükecektir. Bu sadece görev olmayan kişilerde gözükmez. Görev sahibi de buradan silebilir veya düzenleyebilir sadece. Bundan sonra son 5 sipariş, destek talebi, son 5 ödeme, kullanıcılar. Bunları görüntüleyebilirsiniz. Burada çevrimiçi kullanıcılar vesaire. Burada da bunları biliyor musunuz kısmı var. En altta footer'ımızda yazılım versiyonu vesaire de burada yer alıyor. Şuradan güncellemeleri takip edebilirsiniz. Discord'dan o zaman takip etseniz daha iyi olur. Şuradan dokümantasyona gidebilirsiniz yine. Yer alıyor detaylı bir şekilde. Şimdi kullanıcılara geçelim hızlıca. Şuradan bildirim gönderebilirsiniz. Nereden bildirim göndermeniz gerektiğini seçebilirsiniz. Tüm kullanıcılara mı göndermek istiyorsunuz? Yoksa sadece süper admin olanlara mı bildirim göndermek istiyorsunuz? Veya özel mi? Belli bir kullanıcıya mı? Site içinden mi? E-posta olarak mı? Vesaire vesaire bunları seçebilirsiniz. Burada iletişim bilgileri kopyalayabilirsiniz tüm kullanıcıların. Şurada yeni kullanıcı oluşturabilirsiniz hızlı bir şekilde. Bilgileri doğru derseniz kullanıcının doğrulama yapmasına gerek kalmaz. Bilgileri doğrula derseniz kullanıcı e-postalamayı yapması gerekir. Vesaire. Şimdi burayı kapatalım ve hemen bu kısma geçelim. Burada kullanıcı aktifse bu alan yeşil olarak yanar. Eğer kullanıcı aktif değilse o anda burası turuncu olarak yanar. Eğer kullanıcı yasaklanmışsa, banlanmışsa da kırmızı olarak yanar bu alan. Eğer site yetkilisinde ya da süper adminde, site kurucusunda burası bu şekilde gözükür. Touch simgesi vardır. Şuradan
bakiyenin üstüne tıklayarak hızlıca bakiye ekleme sayfasına gidebilirsiniz ve kullanıcıya bakiye ekleyebilirsiniz. Bunlar seçilgiler. Şimdi buraya geçelim. Bu alandan kullanıcıyı yönetebilirsiniz. Adını, soyadını, e-postasını vesaire. Var. Şimdi buradan yönetebilirsiniz. Referans kodu, referans 1 olduysa o gözükür. Şuradan özel bir not bırakabilirsiniz kullanıcıyla ilgili. Buradan adresini yazabilirsiniz. Bu güvenlik sekmesinden API'yi aktif edebilirsiniz. Eğer kapatabilirsiniz. Eğer kapalıysa API'yi kullanamaz kullanıcı. Aktifse de kullanabilir. Şuradan API key'ini değiştirebilirsiniz. Yeni şifre verebilirsiniz. 2FA açabilirsiniz. Veya buradan kullanıcıyı banlayabilirsiniz. Site içinden banlayabilirsiniz. Destekler açmasını banlayabilirsiniz. Veya API key'i API ağını kullanmasını yasaklayabilirsiniz. Veya yeni sipariş vermesini yasaklayabilirsiniz. Kullanıcı diğer hesap açtıysa onları da engelleyebilirsiniz. Burada o tarz seçenekler de mevcut. Burada fingerprint ve IP adresi gözükmüyor. Çünkü bu sistem hesabı otomatik olarak açıldı ve link ile giriş yaptık. Normal bir şekilde giriş yapınca bunlar düşecektir otomatik olarak. Şu anda düşmedi. Buradan referanslarını görüntüleyebilirsiniz. Şu anda bir referansı bulunmaya tabii ki de kullanıcılar. Burada aktif fotonlarını görüntüleyebilirsiniz. Mesela IP adresinin üstüne tıkladığınızda IP adresi hakkında detaylı bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Tek tıklam. Şimdi orayı kapatalım. Butonu da kapatabilirsiniz. Buradan kullanıcını sonlandırabilirsiniz. Konum şeyden giriş yapmanızdan dolayı default olarak oluşturulan hesap olduğundan dolayı şu anlık Almanya gözüküyor. Dediğim gibi normal giriş yapınca bu bilgiler tekrardan güncellenecektir. Buradan diğer hesapları görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcının varsa buradan indirim ekleyebilirsiniz. Servis seçersiniz. İndirim oranını seçersiniz ve indirimin bitiş tarihini seçersiniz. Sonrasında otomatik olarak çalışır. Buradan kullanıcının logolarını görüntüleyebilirsiniz. Bir tane to-do oluşturmuşuz. Şuradan bastığımızda da detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Sonrasında istatistiklerine bakabilirsiniz kullanıcıda. 10 dakika önce oluşturulmuş mesela hesap. Siparişi yokmuş, harcaması yokmuş ve benzeri şeyler. Şu anda bir şey olmadığı için burada detayları tabii ki de görüntüleyemiyoruz. Ben doğru bir panel üzerinden de en son gösteririm sizlere. Buradan kullanıcının hesabına giriş yapabilirsiniz tek tıkla veya siparişlerine gidebilirsiniz. Buraya da şimdilik geçiyoruz. Buradan siparişleri görüntüleyebilirsiniz. Ama burayı şimdi anlatmayacağım. Servis ekleyeceğiz. Sonrasında bir sipariş vereceğiz test için. Buradan ödemelere gidebilirsiniz. Bakiye ekli çıkarabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi. Sanal postama eklenmiş. Mesela admin kullanıcısına bakiye ekleyeceksiniz diyelim. Bir adminimizin maili veya ID'si neydi? Ona bakmamız gerekiyor. İsme göre aramayı çünkü orada. Şöyle geldik kopyaladık. Böyle çıktı. Kullanıcıyı seçtikten sonra buradan bankamın sanal postmanını seçiyorsunuz. Ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Eklemek mi, çıkarmak mı istediğinizi seçiyorsunuz. Miktarı giriyorsunuz. Açıklamaya giriyorsunuz. Kaydettikten sonra işlem uygulanıyor kullanıcıya. Sonrasında destekleri buradan destek taleplerini görüntüleyebilirsiniz. Destek talebi oluşturabilirsiniz kullanıcı için bu şekilde. Başlık belirtebilirsiniz. Öncelik seviyesi, siparişlerini seçebilirsiniz varsa otomatik olarak önerilir kullanıcının siparişleri. Şimdi buraya da geçiyoruz. Buradan verilen siparişlerin istatistiklerine şöyle yapalım. Şimdi devamını ben sizlere kullanılan bir panel üzerinden göstereceğim. Bu şekilde eee alanların çalıştığını, dolu olduğunu vesaire görüntüleyebilirsiniz. Şimdi hemen bir kullanılan bir panele geçelim. Şu anda aktif olarak bir kullandığım panele geçtik. Deneme panelime. Buradan siparişleri vesaire görüntüleyebiliyoruz. Az önce bahsettiğim gibi. Son destek talebidir vesaire. Burada yeni gözükebiliyor. Yapay zekaya yanıt vermiş mesela destek talebine. Tüm kullanıcı bilgileri vesaire burada yer alıyor şu anda. Gördüğünüz gibi API sağlayıcılar listelenmiş. Hangi sayfadan hangi kullanıcı gitmiş orada bunlar gözüküyor.
vesaire. Bu kısmı geçelim. Çok önemli değil şu anda bizim için. Buradan tüm siparişlere bakalım mesela. Ee, mesela şu siparişi girelim. Bunlar otomatik olarak şu siparişler include edilmiş içeri. Başka bir panelden geçişte aktarılmış. O yüzden dolayı burada değerler yazmıyor. Gördüğünüz gibi. Şurada hemen detaylara basarsanız müşteri bilgilerini, sipariş bilgisini, servisi görebilirsiniz. Tıklarsanız servis atar size. Ayarlama vesaire. Bu servis silinmiş. Ondan dolayı gözükmüyor şu anda. Başlangıç miktarı, sipariş miktarı, kalan miktar durumunu buradan değiştirebilirsiniz. Tahmini tamamlanma süresi. Bu otomatik olarak hesaplanır. Şu anda bu siparişlerin tamamı içe aktarıldığı için tahmini hesaplama süresi tam olarak istendiği gibi çalışmıyor burada. Aktif düzgün kullanılan bir panelde bunlar doğru hesaplanacak tabii ki de. Şu anda aktif kullanılan bir paneli gösteremem. Kullanıcı verilerini koruma kanunundan dolayı. Buradan diğer bilgileri de görüntüleyebilirsiniz. Siparişle ilgili not bırakabilirsiniz. Bunu kaydedebilirsiniz. Ekstra olarak eğer şu şekilde sipariş tamamlanmadıysa burada iptal talebi butonda yer alacaktır. O talebi de gönderebilirsiniz. Şuradan kullanıcıya gidebilirsiniz. Şuradan linke gidebilirsiniz. Şuradan da servise gidebilirsiniz. Ben bu kısmı geçiyorum. Buradan geçmeden önce de şuradan butonuna tıklarsanız buna göre otomatik olarak filtrelenir. İşlemleri de yapabilirsiniz bu şekilde. Buradan servislere geçiyoruz. Servisler bu şekilde istenir. Şuradan toplayarak kategori bazlı işlem yapabilirsiniz. Pasif yapabilirsiniz. Düzenleyebilirsiniz. Taşıyabilirsiniz. Hepsini silebilirsiniz. Veya buradan tüm indirimleri sıfırlayabilirsiniz. Favorileri sıfırlayabilirsiniz. Favoriyi almış kullanıcıları vesaire sıfırlar. Listesinden kaldırır. Servisi kopyalayabilirsiniz. Aynı servisten bir tane daha oluşturur. Servis pasif yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Servis pasif olduğunda burası kırmızı yanar. Servis silebilirsiniz. Bu şekilde. Servis yine buradan düzenleyebilirsiniz. Şimdi biraz yüklenmesine bekleyelim. Birkaç saniye kadar. Gelecekmiş geldi. Burada açıklaması vesaire bunları düzenleyebilirsiniz. Kendi tabirimizi içeri olarak hesaplayabiliriz. Mesela bu kısmı zaten tekrardan anlatacağım. O yüzden şimdi geçiyorum. Buradan kategori oluşturabilirsiniz. SVG ikonu şu siteden alabilirsiniz. Şöyle almanız gerekiyor. Mesela geldiniz. Instagram yazdınız diyelim buraya. Şöyle renkli bir şeyler seçelim. Mesela şunu koyalım. Enter dedik. Sizden copy dedik. Bunu buraya yapıştırıyorsunuz bu şekilde. Buraya ismini vesaire giriyorsunuz. Ondan sonrasında oluşturuyorsunuz. Şurada sabit açıklama verebilirsiniz. Aynı kategoriye açıklama vermek istediğinizi seçerseniz. Mesela fiyat fikirler dediğinizde otomatik olarak orada fiyat yer alır. Şuradan kategorileri tekrar sıralayabilirsiniz daha kolay bir şekilde. Sonra çekebilirsiniz yani. Buradan silebilirsiniz. Ekli servis sayısını görebilirsiniz kategorileri. Hemen şöyle geri dönelim. Servislerinize. Burada yine servislerinizi aşağı yukarı kaydırabilirsiniz. Sıralamasını değiştirebilirsiniz. Şurada servislerinizi başka bir panele paylaşabilirsiniz. Hangi kategori sağlayıcının paylaştığını vesaire seçebilirsiniz. Bunları seçtikten sonra paylaş dediğinizde size bir kod içeri aktarmanız için o kodu da servisleri içerikler kısmına yapıştırırsanız otomatik olarak içeriklerdir. Buradan tekrar ayarlarını vesaire yapabilirsiniz. Şimdi buradan tekli bir servis oluşturabilirsiniz. Kategori seçerseniz sonrasında sağlayıcı seçersiniz. Mesela bu sağlayıcı açıklama çekemiyormuş. Biz bir tane açıklama çekebilir bir sağlayıcı ekleyelim. Sağlayıcılarımıza gelelim.
Bilgisi üye. Sen de pasif durumdaymış. Açıklama çekebiliyormuş. Şuradan sağlayıcı ekleyebilirsiniz. İsmini girersiniz. API girersiniz. API linkini girersiniz. Bu API URL limiti belirttiğiniz backend altına düşerse size mesaj gönderir, bildirim gönderir seçtiğiniz platformdan. O işe yarar. Şimdi hemen bunu aktif edelim şuradan. Pasifmiş. Onu aktif ettik. Geldiğindir. Gelmedi bir saniye. Hemen sağlayıcıyı aktif ettikten sonra bu da gözükecektir. Zaten aktif yazıyor. Hemen servislerimize geri dönelim. Düşük bakiye limitlere. Sonra bakiyemiz yok orada. Burada servis oluştur diyelim. Açıklama çekilebilen bir sağlayıcı seçelim hemen. Mesela bakiyemiz yokmuş. Burada yazıyor. Burada servisler geldi. Servis seçelim ve servis yüklensin. Ve bunun açıklaması yokmuş. Başka bir şey bulalım. Sizden ne bakalım bir. Var mı acaba açıklaması? Yoksa ben onunla. Yok mu acaba? Ama bir açıklaması olan servis rule değilsek iyi olacak. Mesela bunun varmış. Bazılarına yazmamışlar demek ki. Bu şekilde geliyor açıklaması varsa. Böyle hatta kaç tane daha bakalım. Acaba bunlar da mı? Mesela bunda da varmış. Şu şekilde yazıyı da düzenleyebiliriz. Böyle üstlerimizden burada resim de varmış. Bu geliyor. Bunları seçtikten sonra şuradan sabit kalıp verebiliriz. Mesela 62 liraya satıyormuş. Alıyormuşuz biz yani. Mesela biz bu 60 liranın üstüne 10 lira kar koyup satabiliriz. 70 olur. Veya deriz %100 kar koyarız. İkinde 25 TL'ye satarız. Burada ismini değiştirebiliriz. Servis türünü değiştiremiyoruz. Otomatik olarak belirlenen bunlar. Buradan diğer ayarları yapabilirsiniz. Kendi para biriminde kar olarak hesaplar. Eğer bu USD olsaydı yani çektiğimiz sağlayıcı dolar olsaydı dolar olarak kar olarak hesaplayabilirdik. Yani bizim paramız Türk lirası, karşılığında para ise dolar olsaydı kendi para birimimizde kar koymak yerine mesela atıyorum 0,10 sent 10 kuruş kar koymak yerine bunu seçerdik. 10 sent kar koyardı bu bizim için otomatik olarak. Yani burada kar oranını ayarladık ve şey dolar cinsinden bize kar koyardı sağlayıcının cinsinden. Servis adı ve açıklamasını otomatik çeviri seçerseniz tabi bunu seçmeden önce ayarlarınızdan API ekli olmalı çevirmesi için. Onu unutmayın. Ondan sonrasında oluştur derseniz oluşturur hizmete. Bu kısımdan servislerden toplu servis eklilen e, servisleri toplu bir şekilde ekleyebilirsiniz. Buradan sağlayıcı seçiyorsunuz. Sonrasında eklenecek kategori seçiyoruz. Tabi bunun için biraz bekleyeceğiz. Listeliyor otomatik olarak. Ekstradan bir de filtre de bizim şu an çok sayıda servisimiz var. Ondan dolayı biraz uzun sürdü. Mesela 90 servisten 90'ını da ekleymiş. 66 servisten 66'da ekleymiş bu kategorilerde. Mesela bunlarla ekliyormuş. Bunları böyle seçebiliriz. Bunları ekleyelim atalım. Aynı servis daha önceden eklenmişse ekleme diyebilirsiniz. Yine otomatik çeviri açabilirsiniz. Buradan bunu seçtikten sonra toplu fiyat güncelleme diyerek tüm hepsine fiyat güncelleyebilirsiniz. Yine az önce bahsettiğim şekilde çalışıyor bu kısımda. Buradan metni değiştirebilirsiniz. Mesela isimde TikTok yazan kısmı Instagram Insta olarak değiştirelim. Atıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak değiştir. Buradan tekrardan o servis için yapabilirsiniz. Sonrasında en alta geldikten sonra devam ederseniz ekleyebilirsiniz. Burası da bu kadar basittir. Burada ödemeleri görüntüleyebilirsiniz. Sanal post ödemelerine.
şekilde gözükür. Buradan yine banka transferlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Mesela Ziraat Bankası'na ödeme yaptığını söylüyor. Onaylayabilirsiniz veya reddedebilirsiniz. Buradan destek taleplerini görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde. Bu desteklerinde ne yapmışız? Gemini API kullandım sanırım bundan. Siz bunda ChatGPT kullanın. Az sonra ayarlarını göstereceğim. O daha iyi sonuç vererek yanıt veriyor. Ben mesela bu çok kötü bir yanıt vermiş. İstenilen bir formatta değil. Ama bu son test değildi, yani bunda kötü çalışması normal. Son testi gayet düzgün çalışıyor. Yan tarafta bir kullanıcı bilgi panelinde kullanıcının bilgileri yer alıyor. E-postasıdır, kullanıcı adıdır, yetkisidir, telefon numarasıdır ve benzeri şeyler. Burada IP adresi yer alıyor. Burada bayi olup olmadığı, destek talebi, ID'si, konunun ne olduğu, öncelik durumu, AI yanıtı, türden gelişmiş editöre geçebilirsiniz. Şekilli vesaire yazabilirsiniz buradan. Yanıtınızı kullanıcıya mail olarak da gönderebilirsiniz aynı zamanda. Emoji de ekleyebilirsiniz buradan. Burada hızlı erişim menüsü mevcut. Buradan kullanıcının tüm bilgilerini hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Şuradan hemen geri gelelim. Ve e, başka bir kullanıcıyı seçelim. Admin'i seçelim. Buradan destekler menü kapatabilirsiniz veya tekrar açabilirsiniz. Destek talebi sistemi anlık olarak çalışır. Siz mesaj gönderdiğinizde kullanıcı da anlık olarak bu mesajı görebilir. Yaklaşık 500 milisaniye tepki süresi gecikmesi olabilir. Tam çünkü real time değil. Şurada zaten yazıyor bu bilgi. Burada mesela konu ne olarak seçilmiş? Sipariş olarak seçilmiş. Sipariş olarak seçildiğinden dolayı da burada kullanıcının ilgili siparişleri gözüküyor. Burada hemen bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan yine dediğim gibi bakiye loglarına gidebilirsiniz, kullanıcına davetlerine gidebilirsiniz. Ben bu kısmı da geçiyorum. İstatistiklere gelelim. Verilen siparişleri burada görüntüleyebilirsiniz. Ülke bazlı filtreleyebilirsiniz. Hangi gün ne kadar sipariş alındı vesaire burada yazıyor. En çok Türkiye'den sipariş gelmiş. Harita üstünden öyle gözüküyor. Kazanç oranı, tamamlanma oranı, iptal oranı. Ülke bazlı bunları da görüntüleyebilirsiniz. Ben buraya da geçerim hızlıca. Kullanıcılara geçelim. Kullanıcılar hangi tarihte ne kadar kayıt olmuş. Bunların istatistikleri mevcut. Burada bakiye dağılım haritası mevcut. Türkiye'dekilerin bakiyesi bu kadarmış. Harcanan miktar bu kadarmış. İngiltere'de sıfırmış. Bir kişi vasıtaları ama hiçbir şey yapmamış. Kullanıcının yoğunluğun haritası burada da. E-posta doğrulayanların oranı. Telefon doğrulama durumu. Öyle hesapların dağılımı. Son 90 gün içinde hiçbir işlem olmayan hesapların listelendiği yer ülkelere göre. Mesela 296 tane hesap aktifmiş burada. Sıfır hesapsa çekmesi kapalıymış. Öyle hesap olarak iş yapmamış yani. Buradan destekler bölümünün yoğunluğuna bakabilirsiniz yine. Ne zaman ne kadar destekler açılmış, hangi ülkeler ne kadar, aynı şekilde. Dağılımlarına görüntüleyebilirsiniz. Ben burada için ödemelere bakabilirsiniz buradan. Hangi ülkeler ne kadar ödeme alınmış, hangi tarihte, durumlara vesaire. Yine burada gözlüyor. Buradan bayilerinizin durumunu görüntüleyebilirsiniz. Toplam bayi sayısı, bayilerin toplam kullanıcı sayısı, bayilerin toplam servis sayısı ve sipariş sayısı. Gelir dağılımı burada listelenir. Kullandıkları tema, bayinin adı, bayinin linki, sipariş tamamlanma oranını görüntüleyebilirsiniz. Aylık ne kadar sipariş oluyor vesaire diğerlerine oranla. Beni de burada ziyaret edebilirsiniz tıklayarak. Tabi admin menüsüne erişemezsiniz. Kullanıcı dağılımlarını görüntüleyebilirsiniz. Mesela test panelinin en fazla kullanıcısı, panellerin kullanıcıları aşağı yukarı aynıymış. Servis dağılımını görüntüleyebilirsiniz.
vesaire. En fazla başarılı olan panelleri de buradan yine görüntüleyebilirsiniz faillerinizi. Buradan child panellerinizi görüntüleyebilirsiniz veya bir buy oluşturabilirsiniz kendinizden. Önce seçtikten sonra diyorum admin öncesinden seçtik diyelim. Kullanıcı seçtik. Domain girdik. E-posta girdik. Şifre girdik. Bunu ayarlayabilirsiniz. Ücret al derseniz seçtiğiniz kullanıcıdan ücret alır. İlk ay ücretsiz derseniz kullanıcıdan bir ücret almaz. Buradan yine görüntüleyebilirsiniz. Kanal detaylarına. Buradan tema seçimi yapabilirsiniz. Yine temanızı başka bir yerde paylaşabilirsiniz. İçe aktarabilirsiniz. Bu şekilde. Tem paylaşım kodu oluştur derseniz oluşturunuz. Bunu gelip burada kullanabilirsiniz. Yapıştır bura. İçe aktarın hemen. Burada mesela şu temaya geçiş yapalım. Hızlıca. Geçiş yaptık. Ben buraya da geçelim. Buradan tema düzenleme editörümüz var. Buradan hızlıca her şeyi düzenleyebiliriz, değiştirebiliriz. Mesela şu parti az kısmı header ve footer ayarlarını yapabilirsiniz buralardan. Bu şekilde. Kodunuzu rahatlıkla buradan yazabilirsiniz. CTRL S'de kaydedebilirsiniz veya şu yandaki dosyanın yazdığı tıklayarak kaydedebilirsiniz. Burası bir sürü de kod gibi çalışır. Yani aynı şeyleri burada kullanabilirsiniz. Sağ tıklayarak zaten görüntüleyebilirsiniz her şeyi. Dosya düzenledikten sonra kaydetmeyi unutmayın. Şuradan template'leri düzenleyebilirsiniz. Yine. Burayı hemen kapatalım. Şuradan menülerinizi düzenleyebilirsiniz. Mesela sipariş toplu siparişi biraz alta alalım. Şöyle. Hemen kaydedildi. Gelin bakalım siteye. Toplu siparişini neyin altına almışız? Reference'ın altına almışız. Şuradan bakıyoruz. Evet burada mı burada. Şöyle siparişinde üstünde. Buradan mesela görünümünü kapatabiliriz. Neyi kapattık? Toplu sipariş yine. Ben yenilediğimizde toplu sipariş gözükmeyecektir. Tabii neyi yenileyemedim ki? İnternet vermiş. Bu şekilde gözükmüyor gördüğünüz gibi. Tekrardan görünürlüğünü açalım. Şuradan ikonu değiştirebilirsiniz. Sonra ikonu değiştirebilirsiniz. Aynı sekmede mi yeni sekmede mi açılacağını ayarlayabilirsiniz. Buradan İngilizce Türkçe ayarlarını yapabilirsiniz. Hemen burada blog kısmından görünümün altındaki blog kısmından blog yazılarınızı oluşturabilirsiniz. Konu belirtebilirsiniz. Buradan öne çıkan görseller, SEO, içerik. Buradan yazıp hızlı bir şekilde yayınlayabilirsiniz. Mesela test gibi anahtar kelimeler girebilirsiniz. Bu şekilde nasıl yürüteceği vesaire yer alır. Yine anlık olarak görüntüleyebilirsiniz bunlardan. Bu şekilde. Hemen şuradan duyuruları yönetebilirsiniz. Yeni duyuru ekleyebilirsiniz. Duyuruları oluşturulduğunda kullanıcılarınız isterseniz mail gönderebilirsiniz. Oluşturduğunuz yani mailin göndermesini sağlayabilirsiniz. Son tıklarsanız mail gönderir kullanıcınıza. Sayfa yönetimi ayarları burada. Buradan yeni sayfa oluşturabilirsiniz. Hangi template'e render edileceğini seçebilirsiniz. Yani şu tema düzenleyiciyken home mu user mı? Bir de ekstradan arkadan geri geliyor tabii ki de. Ana sayfada kullanıcı bilgileri gelmiyor. Ve ana sayfa seçerseniz hesap giriş yapıldığında görüntülerle bu ana sayfa. Böyle bir şey de var. Olay da var ekstradan. Kullanıcı seçerseniz kullanıcı sadece giriş yaptığında görüntülenebilir ve kullanıcının verileri yüklenir o sayfaya. Yüklenecek sayfayı buradan seçebilirsiniz. Mesela reference sayfası yüklensin diyoruz.
SEO ayarları, meta çıkması vesaire. Şuradan mesela Reels dediğinizde o adresi oluşturulur. Hemen geri gelelim sayfa yönetiminden. Şu an bir tane üstünden göstereyim. Mesela hesabın sayfasına gidelim. Bu şekilde yine ayarları görüntüleyebilirsiniz. Hemen buraya geçiyorum. Burada sıkça sorulan soruları ayarlayabilirsiniz. Mesela soru bir yazalım. Böyle bir cevap onu oluşturalım. Bu şekilde onu silebilirsiniz. Yine. Ondan sonra banka hesapları oluşturabilirsiniz. Şuradan banka hesabı oluşturduktan sonra banka adına girin, hesap adına girin, IBAN girin. Para birimini seçin. Sonrasında hangi ülkelerde gözükmesini istiyorsanız hesabın, mesela Türkiye'deki kullanıcılarda bu hesabın gözükmesini istiyorsanız Türkiye seçin. Eğer lokasyon Türkiye değilse hesabın o an gözükmez. Banka hesabı yüklenmez. Buradan diğer bir yere girip kaydedebilirsiniz. Sonrasında oluşturulur. Buradan genel ayarlara gidebilirsiniz. Logo yüklediğinizde ön belleği temizlemeyi unutmayın. Burada yazdığı üzere nasıl yapacağınız yer alıyor orada. Para birimini istediğiniz gibi seçebilirsiniz. 42 farklı para birimi mevcut. Hatta kelimelerinizi buradan ayarlayabilirsiniz. SEO açısından önemlidir bunlar. Kısımlar. Buradan kullanıcı takip sistemini aktif edebilirsiniz. Yani şöyle diyeyim. Gel olmuştum. Bu kısmın çalışmasını ayarlayabilirsiniz. Söylediğini genelde geri dönecek olursak. Bakın bunu alabilirsiniz. Sitenizi destek sistemini kapatıp açabilirsiniz. Aktif talep sınırını ayarlayabilirsiniz. Yani ters aktif destekleri olabilir. Yuvarlama sistemini ayarlayabilirsiniz. Kayıt sistemi aktif mi kapalı mı bunu ayarlayabilirsiniz. Ve zaten başlı özellikler var. Bunları biliyorsunuz. Bilmediğiniz özelliklere geçelim. Buradan mesela Türkiye'deki kullanıcıların giriş yapmasını engelleyebilirsiniz veya Amerika'dan kullanıcılar burada satış yapmak istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Belli başlı IP adreslerini, e-posta servislerini, e-posta adreslerini, e, telefon numaralarını, fingerprintleri engelleyebilirsiniz. Ekstradan bir de şu belirli linklere sipariş verilmesini engelleyebilirsiniz. Instagram linkine girerseniz o profile sipariş verilemez bundan sonra tüm servisler için. Buradan çapça ayarlarınızı yapabilirsiniz. Cloudflare, Cloudflare olur, e-çapça olur, V-çapça olur. Bunların bilgilerine girdiğinizde aktif olur. Bunlar header ve footer ayarları. Ekstradan etiketlere girebilirsiniz. Bakım modundan ne yazacağı vesaire bunları da ayarlayabilirsiniz buradan. AI desteğine gelecek olursak şuradan hızlıca. Gemini, OpenAI, DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi seçenekler mevcut. Buradan OpenAI'yi seçip modelde GPT-4o seçerseniz iyi olur destek sistemi için. Daha iyi yanıtlar üretir. API key'inizi girersiniz. Buradan yanıt tonunu ayarlarsınız. Profesyonel daha iyi olur. Şuradan bir prompta verebilirsiniz kendinize özel. Bunu ayarlamayı unutmayın. Hangi bilgileri göndermek istiyorsunuz yapay zekaya bunları seçebilirsiniz. Kullanıcının adıdır, hesap bilgileridir. Konuşma geçmişlerini kesinlikle gönderin. Bu bilgileri bence genel olarak gönderin. Zaten ihtiyaç olan bilgiler gönderiliyor sadece. Kategoriye göre seçiliyor. Mesela son API istekleri API kategorisini seçtiyse destek talebinde öyle gönderiliyor. Başka türlü gönderilmiyor bu bilgiler. Hemen yasaklar listesine geçebiliriz. Bir kullanıcı yasaklandığında burada gözükecek. Ödeme ayarlarımız bu kısımda mevcut. Mesela Byte TR'yi ayarlayacaksınız diyelim. Burada bulabilirsem ByteTR şu. ByteTR'de link ile ödemeye başvurmanız gerekiyor. Buradan durumu aktif yapacaksınız. Aldığınız bilgileri buraya gireceksiniz. Sonrasında ilk başta debug modunda olması gerekiyor PyTR'nin. O yüzden bunu bir yapacaksınız. Callback isteğine bir tane sipariş oluşturacaksınız. Callback isteği onaylanacak. Live moda geçtiğinizde
Bu kısmı 0 yapacaksınız, kaydedeceksiniz. İlk olarak debug modunda onaylamanız gerekiyor. Buradan entegrasyonlar mevcut. Onları ayarlayabilirsiniz. Entegrasyon şey farklı. Para birimlerinin anlık kurları vesaire burada yazıyor. Mesela TL şu şekilde gidelim. İkinci sayfa. Daha neyi bulabiliriz? Dolar var mı acaba buradan? Mesela Euro TL 1 Türk Lirası 0.02 Euroymuş. Modüllerinizi buradan ayarlayabilirsiniz. Child panel satışını kapatabilirsiniz. Referans sistemini aktif edebilir, kapatabilirsiniz. Buradan Child panel sipariş edildiğinde ne kadar ücret kesileceğini belirtebilirsiniz. Buradan referans sisteminde bonus olaylarını ayarlayabilirsiniz. Her yüklemedir, ilk yüklemedir vesaire. Ücretsiz bakiye, ilk kayıt olduğunda ücretsiz bakiye vermek istiyorsanız bunu ayarlayabilirsiniz. Buradan sitenizin öbellerini temizleyebilirsiniz. Bunu her zaman yapmanız gerek yok. Arası yapabilirsiniz sadece. Buradan bildirim ayarlarınızı ayarlamanızı tavsiye ederim. API ile bakiye düştüğünde bildirim göndermesini seçin. Ondan sonra hepsini açın bence. Ee, Sadece açmamanız gereken şu yeni destek talebi mesajı olabilir, o kadar. O da şey açıksa, AI listeye çıksa bunu açmanıza gerek yok. Hepsini açın şu şekilde. Discord üzerinden bildirimi seçin. Şuraya da yapıp URL'inizi girdikten sonra Discord'dan zaten bildirimler gelecektir. Sonucunuza düşecektir. Bu şekilde daha rahat takip edebilirsiniz veya SMS ve e-posta yoluyla da takip edebilirsiniz. Telegram chat ID'nizi girerek oradan da takip edebilirsiniz. Bu kısmına geçelim. Bu alanda bonuslar yer alıyor. Mesela e, EasyCo kullananlara 100 TL yüklediğinde %10 bonus puan ver tarzı bir bonus oluşturabilirsiniz. Bu kısımda sunucu bilgileri yer alıyor. Lokasyon bilgileri. Şu anda yerelde çalışıyor bu site. O yüzden dolayı burada lokasyon yer almıyor. Var bu sistemiyle. Ver. Buna gidelim be. Hemen hızlıca. Onun üstünden göstereyim. O kısma. Şöyle gireyim. Sunucu bilgisi dedikten sonra burada lokasyon Almanya olduğunu görebilirsiniz. Sunucu hakkında bilgiler var burada genel olarak. Ee, Yeni bir güncelleme yapıldığında burada güncelleme notlarını görebilirsiniz. Cron Job'ları buradan takip edebilirsiniz. Mesela order durumu 30 dakika ile 1 saat arasında sipariş edilen orderlar her dakika kontrol ediliyormuş. Yeni sipariş edilen orderlar 25 saniyede bir kontrol ediliyormuş vesaire. Bunları buradan çalışıp çalışmadığını takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorun olduğunda bunları bildirebilirsiniz. Zaten bize bildirimi de düşüyor herhangi bir sorun olduğunda. Burada sonuç durumunu takip edebilirsiniz. Bu kısımda de şurada şey olacaktı. Otomatik sipariş neredeydi? Check order. Bunlar değil. Create order arıyorum. Verebilirsem. Yani bu ama sezon. Create order buradaymış. 20 saniyede bir yeni sipariş veriliyormuş. Şimdi güncellenecek burası. Hemen şuradan kullanıcıları içeri aktarabilirsiniz. Başka bir yazılımdan geçiyorsanız. Şu anda Glycon için desteğimiz mevcut sadece. Kullanıcı verilerin şey sonra dışarı aktarın. Sonrasında kısımdan dosyayı seçip yükleyin. Hemen sağlayıcı ayarlarına geçelim. Şuradan geçelim. Buradan sağlayıcı ekleyebilirsiniz. Sağlayıcıya da API linki, API anahtarı. Bunları girdikten sonra ekleyebilirsiniz. Burada 10 TL'nin altına düşerse para biriminiz artık neyse altına düştüğünde bildirim almanız içindir. API
bakiye uyarı limiti. Bu kısmını kapattım. Şu şekilde. Eklendi bu şekilde gözükecektir. Buradan tekrar senkronize edebilirsiniz. 15 dakika bir senkronize olur bunlar. Ve her siparişte de otomatik olarak bakiyemiz düşer. Sizin kontrol etmenize gerek yoktur. Şuradan sağlayıcı isteyebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Sağlayıcı istatistiklerine bakabilirsiniz. Bu şekilde ne kadar bakiyeniz var. E, Durumu çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Toplam ne kadar gelir elde etmişsiniz bundan. Ne kadar tamamlanmış, ne kadar başarısız olmuş. Bu gibi oranları takip edebilirsiniz. En çok sipariş verilen hizmeti vesaire. Ve bu deneme paneli olduğu için burada biraz karışık gözüküyor. Hemen sağlayıcı ayarlarını geçtikten sonra API ayarlarına geçelim. Bu sizin kendi API ayarlarınız. API durumunu açıp kapatabilirsiniz. API kapalı olursa API'niz çalışmaz. Yani API üzerinden başkası hizmet satamaz sizin. Ondan sonra API üzerinden açıklamanızı paylaşabilirsiniz. Paylaşmanızı öneririm. Daha iyi olur. Diğer panellere bir faydanız dokunur. Ekstradan buradan hangi ülkeden istek geldiğini görebilirsiniz API'nizden. Mesela Türkiye'den geliyormuş en çok şu anda. İsteklerin durumunu görebilirsiniz. Geçerli istek mi, geçersiz istek mi, yasaklanmış istek mi vesaire. Aktif olarak kullanımda bu istekler daha net gözükecektir sizden. Yani aktif olarak kullanımda mesela en çok bakiye durumunu sorgulama isteği gelmiş. Farklı istek tipleri geldiğinde burada bunlar gözükecektir. Yani buraya da geçelim. Rol yönetimine gelin. Rank sistemi yakında aktif olarak şu anlık yok. Ee, Şu şekilde bir yan değil de şey düzenleyeceğim. Bir saniye. Test rolünü düzenleyebilirsiniz. Belli sitelerini istediğiniz izinleri verebilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Ona göre o işlemleri yapabilir. Yetkili ise evet işaretleyin, yetkili ise hayır. Mesela destek sistemine bakacak birini alıyorsunuzdur. Şuradan sadece support'u açarsanız ondan sonra bir de kullanıcı verilerinin erişmesini açarsınız. Ama kişisel verileri de önem veriyorsunuzdur. Şuradan da veri maskelemeyi açarsanız hepsinden e-posta adresini maskelersiniz. IP adresini telefonda mesela vesaire gizlenir otomatik olarak. Şu anda yeni rol oluşturabilirsiniz. Düzenleme yine aynı mantıkla çalışıyor burası da. Buradan dil yönetimi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şuradan dil ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bir şeyi de dil paylaşabilirsiniz veya içeri aktarabilirsiniz. Servis veya tema paylaşımı yine aynı mantıkla. Buradan yeni dil oluşturabilirsiniz. Tabii şurada genel ayarlarda, entegrasyonlarda yapay zeka desteğini aktif ederseniz dil çevirisi için DeepL'in API keys buraya gelip aktif ettiğinizde şurada dil yönetiminde yeni dil oluşturmuyoruz da mesela atıyorum hangi dil olsun. Azerbaycan Türkçesi olsun atıyorum. Buraya yazıyorsunuz dilin adına. Durumunu aktif ayarlıyorsunuz. Kaydettiğinizde eğer API'niz orada aktifse otomatik olarak bunlar çevrilmiş halde geliyor. Yani tek tek elle ayarlamanıza gerek kalmıyor. Şu şekilde düzenleyebilirsiniz. Tıkladıktan sonra burada mesela şöyle hangi alanı düzenleyebiliriz? Bakalım. Şöyle mesela neyim yazacağım yerine neyim şöyle yazabiliriz atıyorum. Veya yeni bir şey ekleyebiliriz. Çeviri ekleyebiliriz. Test 1 2 3 olsun. Çeviri burada. Test bilmem diye de yanıt veriyorsun. Çeviriyorsun metnen. Şu şekilde zaten kullanım örnekleri de mevcut. Nasıl yapacağınıza dair. Bu kısmında hızlıca geçiyorum. Bu sosyal girişler mevcut.
Steam'de giriş, YouTube'da giriş, Facebook, Twitter, GitHub, Spotify, Google, Discord. Bunların girişlerini ayarlayabilirsiniz. Buraya ismini girersiniz. Şuradan durma aktif yaparsanız Client ID'ye Secret Key'e girersiniz. Fallback URL'i de belirtirseniz GitHub tarafından kaydettiğinizde Discord'a giriş açılır. Bunun ekstradan zaten detaylı videoları çekilecek. Şu an sadece genel bir tanıtım yapıyorum dediğim gibi. Buradan da logları takip edebilirsiniz. Logların detaylarına bakabilirsiniz. Şuradan ne olmuş, ne bitmiş. Buradan kim işlem yaptıysa ona gidebilirsiniz. Hangi IP adresine işlem yapılmış ona bakabilirsiniz. Kullanıcı loglarına bakabilirsiniz buradan. API loglarına bakabilirsiniz. Bunlar otomatik olarak buraya düşer. Gelen isteklerin loglarına bakabilirsiniz. Baki hareketleri loglarına, ödeme kayıtlarına ve benzeri şeylere buralardan bakabilirsiniz. Dediğim gibi. Ekstradan bir de kısa bir özet geçebilirim kullanıcı paneline. Burada sipariş miktarı vesaire. Bunları zaten tema editöründen ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı panel tamamen tema editöründen düzenleyebilirsiniz. Şu şekilde şöyle favori ekleyebiliriz. Ne bileyim. Buradan geri döneyim de. Buraya geldikten sonra abi. Aslında tamam. New Link. Şuradan hesabıma gittikten sonra buradan para birimini değiştirebilirim. Görüntüleyeceğim. Buradan dilimi değiştirebilirim. API erişimini aktif veya pasif yapabilirim. API'yi kullanacağım ayarlarım yani. Şifremi değiştirebilirim. E-postamı değiştirebilirim buralardan. Veya iki faktörlü doğrulama yaşayabilirim. Benzeri şeyler buralarda mevcut. Ya. Ya bu kadar da. Detaylı videosu yakında tekrar çekeceğim her biri için. Şu anda fazla detaylı bir anlatım sunmadım. Sadece genel üstü kapalı bir şekilde anlattım. Neyi nasıl yapacağınıza dair. Ya bu şekilde. Ekstradan söyleyebileceklerim şurada dili mesela tarayıcı diline göre açılıyor site bu arada. Bana ekleyebilirim. Mesela tarayıcı diliniz İngilizce ise otomatik olarak burası İngilizce gelecektir. Sitenin dile. Mesela atıyorum tarayıcı diliniz Çincedir. Mesela şöyle Çince olarak yüklenecektir. Veya Arapçadır. Otomatik olarak Arapça olarak yüklenecektir. Vesaire. Bu şekilde bir özellik de mevcut. Aklınızda bulunsun. Yani her kullanıcı için otomatik olarak çevrili. 16 farklı dil desteği mevcut. Ya bu şekilde anlatabileceklerim. İyi günler dilerim.